Köpekler de böyle geliyor. Geldiler, kartallar yükseldi. Torak, peynir, bir de yağ da var içinde değil mi? Lan yağ nerede? Ha yağ. Ne gülüyorsun? Komik bir şey var mı? Kendime günüm abi kapatamıyorum. He, kapan. Olmuyor ya. Kapanmıyor diye gülüyor musun yani? Gülünce kapanıyor mu yani? Sanki. Merhaba arkadaşlar, Morkoyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar biz burada yiyecek ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, nasıl tedarik ediyoruz? Evler yok, bir şey yok, araba yok, gelen giden yok. Nasıl hazırlıyoruz? Biraz bugünkü videoda bunu size anlatayım ve göstererek anlatalım. Bizim mesela yaklaşık 15 günlük yiyeceklerimiz bunlar. Mesela birkaç parça elbisemiz böyle çantalarda. Şöyle mesela bir çanta, iki çanta. Biraz da bende var, 3 çanta. Ondan sonra bol köpeklerin ekmeği var. Mesela bu torba köpeklerin ekmeği. Komple pişirilmiş ekmek. Bu torbada bizim ekmeğimiz var. Mesela şöyle bir bakalım. Hep böyle pişirilmiş, kat dizilmiş bizim ekmeğimiz var. Ardından işte temizlik malzemelerimiz, işte şampuanımızdır. Bunu pek kullanmıyoruz. Yine de olsun. Şöyle deterjan var, 2 tane sıvı sabun var. İşte yağımızı böyle bir pete koymuşuz. Ondan sonra bu da köpeklerin ekmeği. Şurada da işte elbiseler falan var. Ondan sonra kuru bakliyat var. Evet, kuru bakliyatlarımızda fare yemesin. Mesela şurada sucuktur, salamdır, işte şekerlemedir, pul biberdir, işte soğanımızdır, biberdir, domatesdir. Şimdilik yerimiz kuru sabit olduğu için şurada da var aynı şekilde. Bir sürü eşyamız var. Zeytin olsun. Ondan sonra peynirimiz var. Lorumuz var. Yağımız var. Yani bütün ihtiyaçlarımız. Ondan sonra koyunların ilacı var. İlaçlar var. Koyunlar için lazım olabilecek mesela ilaçlar. Mesela kurtlanmaya karşı, ondan sonra memeye düşmeye karşı, delibaşa karşı, lağlar var. Ondan sonra tırnak iğnesi var. Yani çeşit ilaçlarımız var. Bu arada tırnak iğnesini de alalım. Çünkü bir iki tane koyun aksıyordu. Onlar bu yanımızda dursun. Bu Sprovat tırnak iğnesi çok güzel bir ilaç. Yani aksiyon hayvanlar için birebir. Buna 3 santim böyle etten vurduğumuz zaman, kalçadan vurduğumuz zaman birebir çok iyi geliyor hayvanları. Bu yanımızda dursun. Bunu unutmayalım. Ondan sonra fırında köpekler için getirdiğimiz bayat ekmekler var. Bakın şöyle bir poşet dolu ekmek var. İçinde tek çıkıyor. Mesela şöyle poğaçalar var. Poğaçaları genellikle mesela şöyle poğaçalar var. Bayat poğaçaları falan, pastaları genellikle beşu ile gırcıya veriyoruz. Palazonlara da mesela birer tane veriyoruz ama genellikle yaşı biraz büyük olan köpeklere çok veriyoruz. Onlar hani çökmesinler diye. Onlar iyi bakmaya çalışıyoruz. Tabii ölen hayvan olursa da etini komple köpeklere vereceğiz. Yani illaki 10 günde 15 günde bir tane ölen oluyor. Bakın şurada da bir sürü ekmek var. Bu ekmekler sadece köpekler için. Şimdi bizde tam 7 tane eşek var. 7 tane eşeği niye saklıyoruz? İşte eşeklerimizin ipleri var, tüpler var. Şöyle tüp var. Yani 15 gün boyunca bize yetecek bir sürü eşya var. Ayrıca işte bu tır dediğimiz hırzlar var. Bunlar var. Onlardan da 7 tane var. İpler, keçeler, battaniyeler. Çünkü artık havalar geceler bayağı bir soğuk. El fenerlerimiz var. El fenerlerimiz böyle 3-4 tane güneş paneliyle şarj ediyoruz. Şarjını yapıyoruz.
Böyle bu Gold Silver marka. Bunlar çok iyi. Yani hem şey güzel hem de pratik. Az böyle büyük görünüyor ama fazla ağır değil. Şöyle ip takıyoruz mesela. Şöyle ipi takıyoruz. İpi boynumuza astığımız zaman artık gece boyu lazım olunca tak yakıyoruz. Lazım olmadı mı yakmıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Açık bırakayım. Ha, açık bırak, açık. Üste dursun. Montları açıkta bırakıyoruz ki hava mesela güneş battığı gibi hemen hava acayip soğuyor. Hemen o zaman giyebilelim diye. Of tüfeğimiz var bir tane böyle tekli kırma. Onu da işte hani o zaten fazla bir menzili yok, öyle bazen kurt saldırısı olursa en azından köpekler gittiği zaman biz de tetikte durabilelim diye kullanıyoruz. Şimdi eşekleri yükleyip gideceğiz. 2 tane eşek şimdilik yüklüyoruz. Ondan sonra gideceğiz, koyunu otaracağız. Böyle devam ediyoruz. Bakalım, havalar da artık soğuyacak galiba birkaç gün sonra. Yağmurlar yağacak çünkü hava bayağı bir bulutlanmış. Şimdi önce bir eşekleri yükleyelim, devam edelim yolumuza. Kartallar av arıyor. Köpekler de onlara karşı saldırıya geçti. Beşiyle falan da üçü birden alttan geliyor. Kartal baktı onlar geliyor, yükseldi. Bayağı da büyük bir kartal. Sürünün içine bakıyor. Kapacağı bir şey var mı yok mu? Köpekler de böyle geliyor. Geldiler, kartallar yükseldi. Ay canınızı yiyeyim sen. Bu kartal çok fena iniyor. Bakalım köpekler ne yapıyor buna karşı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Palaz hiç durur mu palaz? Palaz. Oo! Palaz hiç durur mu? Hiç durur mu? Kanatları olsa uçup onu yere indirecek vallahi. Uzaklaştırdılar. Ucun! Nasıl deli gibi saldırıyı fark etti ya. Delirdi resmen. Bunlar olmazsa var ya, kartal da gelir bizi yer. Kartal uçup gitti. Yani mesela diyelim sürünün içinde kuzu falan da olsa
falan da olsa o inmeye çalışırken köpekler anında yetişirdi. Bu koyunlara bile vurabilecek büyüklükte bir kartaldı. Köpek de dolaşıyor. Kadoda. Hepsi bir anda yani bakıyorlar, acaba bir şey var mı yok mu, tekrardan saldırı olur mu olmaz mı? İşte kurt saldırılarında da aynı bu tavırları sergiliyorlar. Gel de gel bak, Palaz hemen koştu bu tarafa. İşte yani bölgeye şey yapıyorlar şu an, ses veriyorlar. İşte biz buradayız. Kontrol bizde. Bölgemize girmeyin. Ah beş ah, yaşlanmış. Ne sesi vardı, tüfek gibiydi sesi vallahi. Lan kartal. Kartal vallahi koyunlara da vurabilir yani. Koyunlara da saldırabilir. Bayağı büyük bir kartaldı. Ama köpekler onu iyi püskürttüler yani. Hay canınıza kurban sizin. En iyi bakımı hak ediyorsunuz siz. Bakalım hadi. Geliyorum. Biz de gidip bir çay içelim hadi. Teşekkür ederim size hadi. Sağ olun, var olun, cansınız. Gel. Köpekleri beğendiyseniz, tavırlarını, bu görüntüleri de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada işte burada koyun otluyordu. Yusuf amca onlar da bir çay koydular. Ben de koyunun önünü çeviriyordum. O arada işte kartal saldırdı. Gene aynı baharki mevkideydi. Gene oradan saldırmaya çalışıyordu. Hesap etmediği bir şey vardı. O da bunlar Kasım dayının köpekleri değil. Oho da. Oho da. Şimdi bir tane torba çıkaralım, böyle sallayalım, hepsi gelir aşağı. Ha vallahi utlasın. Oho. Kavalını boşuna çalma. Ay kartalı gördün nasıl saldırıyordu Yusuf amca? Ya, ay ne kadar büyük bir kartaldı ya. He, o kuzu da vurabilirdi ha, dişi kuzulardan. Evet. Ama hesap etmediği köpekler onu yakalardı ha, o fazla aşağı inseydi. Ha vallahi. Ama köpekler bunlar gece işte kurt murt olduğu zaman aynı bu hareketler yapıyorlar ha. Deliriyorlar resmen. Evet, ben de bir çayı hak ettim, öyle değil mi? Hak etmedim. Hak etmedim, o zaman doldurma, içmiyorum. Yok iç. He? Akşam koydum bir çay abi. Onu yatırmıştık. Öyle bir şey demledim ki. Eline sağlık kardeşim. Afiyet Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol, var ol. Ya midem biraz yanıyor. Böyle peynir var mı hiç? Biraz peynir, az bir şey, ekmek. Hemen. Oho! Böyle güzel bir çay içelim. Ondan sonra tekrar koyunu otarmaya devam edelim. Bugünlerde işte kurtlar gelmiyor. Bu köpeklerin sayesinde. Köpekler bayağı bir güçlendiler yani. Bir de oba da gitti ya artık da, obadan da yani o herlaşıyorlardı birbirlerine falan filan, o da kesildi artık. Tamamen bir ekip oldular. Oho! Oho ya, bir kuyruğunu kaldır ya. Bir kaldır kuyruğunu ya. Oho! Evet. Onu görünce kuyruğu kalkmıyor. Mesela Arda baba mesela. Sen pis diyorsan o daha çok başına eğiyor. Ekmek görüyor. Ah. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Thank you. Şimdi böyle bir tane torak peynir, bir de yağ da var içinde değil mi? Yağ nerede?
Ha yok lan. Süt Kenny. Ne gülüyorsun? Kendime, Komik bir şey var mı? kendime günüm ama kapatamıyorum. He, kapanıyor. Olmuyor ya. Kapanmıyor diye gülüyor musun yani? Vallahi- Gülünce kapanıyor mu yani? Sanki. Kapat yağmak dökülmez. Bir denemesini yapayım. Bak Hadi bakalım şimdi. afiyet olsun size. Sağ ol, afiyet olsun abi. Burası biraz bir yokuştu. Yoruldum. Bu eşekler de boş boş geziyor zaten. Şey yapıyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Koyun içinde sağa sola koşturuyorlar. Gerçi onların da artık son zamanları doya doya koşsunlar. Ben de biraz bineyim dedim. Şurada bindim. Şu ileride ineceğim. Artık yaz mevsimi geride kaldı arkadaşlar. Bizim bu yöre halkının takvimine göre mesela bizde ayın 20'sinde mesela başlar ay başı aslında. Bu şekilde biter. Yani diğer takvim kullandığımız takvime göre. Mesela bu ayın 20'sinde artık 3 aylık yaz mevsimi bitti. 20 Haziran'da biten, başlayıp işte 20 Eylül'de biten yaz mevsimi sona erdi. Artık sonbahar. Tabi buralar kış memleketi. Yazları kısa sürüyor. Baharları bir buçuk aydır. Yazları 3 aydır. 1,5-2 ayda sonbaharları var. Gerisi zaten soğukla, karla, sürekli kış memleketleri. Yayla yani buralar. O yüzden normal. Daha buralardayız. Bir 20 gün falan. Bakalım hava durumu neler gösteriyor, ot durumu neler gösteriyor. Ona göre hareket edeceğiz. Ona göre davranacağız. Şimdilik buralardayız. Hala koyunlar koça geliyor. Yaklaşık bir 300-400 tane falan da başka yerden koyun geldi, katıldı. İşte dişi kuzular katıldı. Gerçi yaklaşık 600 tane falan da koyun da gitti. Koyun da yani hemen hemen o şey sürüsünü biraz geçmiş. Yazınki sürüyü birazcık geçmiş. Biraz daha ağırlaşmış. Tabii ki zor. Oturması zor. Köpeklerin koruması zor. Köpeklerin bu koyunu koruması zor. Biz de artık bundan sonra biraz daha havalar serinlediği için gündüz otarmaya biraz ağırlık vereceğiz. Geceleri de yani bir 2 saat akşam otlasa, bir 3 saat de gece şevinde otlasa yeter. 2 saat 3 saat otlasa da yeter. Biraz daha ağırlık gündüz otarmada olacak. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Geceleri ateş yakacağız. Çayımızı yapacağız, içeceğiz. Tekrar kalkıp biraz yatacağız, dinleneceğiz. Çünkü artık evler de yok. Evde dinlenme gibi bir imkanımız da yok. Biraz da keçi katılmış. Bu keçiler bayağı da yaman keçiler, hep birbirlerini takip ediyorlar. Koyunun önünü de çekiyorlar. Onlardan biraz çekeceğimiz var galiba. Bir gün Müslüm'le beraber buraya geldik. Yusuf abi rahatsızdı galiba. Benle Müslüm tek başımıza girdik bu bölgeye. Tam şu üst noktada o zaman orada karlar vardı. Koyun neyse kaçtı böyle. Ben de dedim daha bırak gitsin. Ben dedim da şu üstlere kadar gelir, oralar dedim kamdır yani, çeviririm tekrar doyar çıkar gider. Karanlık, kapkaranlık böyle, göz gözü görmüyor. Ben de hiç bilmiyorum, buralar böyle hep taşlık maçlık, uzaktan bakınca böyle düz görünüyor. Neyse koyun girdi böyle aşağı doğru. Ben dedim şu altlara gelir ben çeviririm üstünü. Müslüm de üstte kaldı. Ya koyun bir geldi bir saldı kendini. Ta şu alt kısımlara kadar. Gece kapkaranlık, göz gözü görmüyor.
Neyse ben koşuyorum öbür tarafa, çeviriyorum. Bu sefer koyun 5 dakikada geliyor buraya çıkıyor. Ben koşuyorum geliyorum, bu sefer korkuyorum bölünecek. Kurt vuracak buralarda koyunu. Sonra çevirdim bu tarafa, çevirdim o tarafa. Öyle oldum, kan ter içinde kaldım. Kurt korkusundan, koyunun bölünme korkusundan. Bahar koyunu böyle değil. Bahar koyunu o kuzu ayrıldığı zaman yani bir çılgın bir hayvan oluyor. Alıyor başını gidiyor. Yani çevirmek, onu durdurmak imkansız gerçekten. Hele bir de bilmiyorsa insan, yani o koyunu nasıl çevireceğini, hangi kanadını tutup hangi yöne çevireceğini bilmezse mahvolur gider. Neyse ot alttan çeviriyorum, geliyor bu tarafa, geliyor buradan çeviriyorum, geliyor. Sonra gözlerim Müslüm'ü arıyor, Müslüm'ü göremiyorum, kapkaranlık. Ses veriyorum, sesime ses vermiyor. Ben de dedim kesin, bir baktım koyunun bir kanadı böyle karanlıkta seçiliyor yani koyun. İnsanın gözü karanlığa alıştı mı görüyor insan. Bir baktım koyunun bir kanadı tam şu sırta vurmuş, oradan gidiyor. Ben de herhalde bir baktım Müslüm ta o arkada bir tane eşek var yanında. Bir de köpekler de işte. Müslüm, ha dedi. Müslüm ne yapıyorsun orada dedim kardeşim. Dedi abi dedi, kurt burada üste vurmasın diye. Ulan dedim o üstte kurt bir tanesini yesen ne olacak? Ulan gel dedim, ben burada kan ter içinde öldüm dedim. Neyse onu yönlendirdim. Müslüm ilk zamanlar bilmiyordu yani koyunu nasıl çevireceğini, ne tarafa çevireceğini. Sonra iyi alıştı, iyi öğrendi. Hani böyle merak ediyordu. Bir şeyi ona söylediğin zaman dinliyordu insana. Yani mesela Müslüm böyle yap dediğin zaman o artık ondan sonra onu uyguluyordu yani. Bir de dik kafalık yapmıyordu ya, işte ben biliyorum falan modunda değildi yani. Desen Müslüm bu tarafa, Müslüm bu tarafa, Müslüm bu tarafa, bu tarafa. Neyse geldi oradan tuttu, ben de buradan komple bir alt kısmı yani. Acayip dağılıyordu ya. Bahar koyunu bir acayip yeşillik, çiçeklere kaçıyor. Neyse çevirdim böyle, koyun bir çıktı şu dereden şu üste doğru, o zaman yavaş yavaş çıktı yukarı. Meğer tam şurası da kurt yatağı. Tam şurası, tam kurtların yuvası orada. Yani Allah korumuş, ne diyeyim. O koyunu o zaman çevirdik, koyun doydu, yukarı çıktı gitti. Yukarı çıktım, bir soğuk rüzgar esiyor. O sırtımdaki ter böyle bir buz tuttu. Ardından mideme bir ağrı girdi. Acayip bir geceydi vallahi. Ulan dedim Müslüm sen ne arıyorsun o üstten? Niye gelmiyorsun aşağı yardıma? Bir de kayıp düşüyordu oralar, hep çamurdu, hep kardı. Dedi abi ben de dedim ben üst kanatta durayım, sen alt kanatta. O şekilde acayip bir akşam yaşamıştık orada. Hiç unutmam ben o akşamı. Buraya hep baktıkça hep bu akşamı hatırlıyorum vallahi. Yaşına rağmen çok hareketli, çok. Hoş geldin Beşo, nasılsın, iyisin? Öyle takip edecektim işte. İlkbaharın geldiğimizde tam bu noktaya geldik. Tam buraya. İşte biraz anıları anlatıyormuş gibi oluyorum ama mesela ben neler oldu, neler hissediyoruz. Mesela o günü çekmemiştim ben hiç. Bir şaşkınlık vardı üzerimizde çünkü. Geldik tam bu noktaya, tam şuraya geldik. Tam şu noktaya. Neyse burada çay mayı yaptık falan. Burası artık yaylanın sınırının başladığı nokta. Şöyle
buradan itibaren yaylamız mesela buradan itibaren, şuradan itibaren yayla ta o beyaz kayalık görünüyor ta uzakta. İşte o beyaz kayanın sırtına kadar geldik buraya, bir çay içtik. Şimdi yolculuk bitince insan bir şey oluyor yani. Biraz böyle hüzünleniyor gibi yani. Aslında seviniyorsun ama öyle bir sevinç değil yani. Yolculuk bitmişti. Geldik buraya. Buradan işte ben gittim yaylayı biraz kontrol ettim falan. Orada video yükleyeceğim şimdi. Şebeke çekmiyor buralarda. Ben buradan yola çıktım. Ta gittim o beyaz taşlığın oraya. Şimdi mesela şöyle düşündüm. Dedim köyler görünürse köyler şebeke. Burada şebeke köylerdedir genelde. Bu dağlarda, bu yerlerde. Köy görünürse şebekeyi yakalarım. Köyü görebilmek için karşı tepeyi düşündüm. Ta karşıda görünen uzakta bir tepe var. Orayı düşündüm. Neyse buradan kalktım. Ta gittim oraya. Videoyu falan yükledim. Geri döndüm. Geldim. Akşam anca buraya geldim. Meğer şebeke de sonradan fark ettim. Biz şurada çay içiyoruz. Şu küçük tepecik var üzerinde. Şebeke orada 4.5G full çekiyormuş. İşte acemilik böyle bir şey. 4.5G orada full çekiyor. Şu karşı tepeye, karşı dağa çıktığımız zaman da aynı şekilde şebeke oradan çekiyor. Yani biraz işte acemilik. Bir yeri bilmemek. İnsan bir yeri bilmedi mi? Mesela yollarda da bilmezse insan kör gibi. Gözlerini kapatıp yürüyormuş gibi hissediyor kendini. Göremiyorsun, diyemiyorsun. Ben şu tepenin ardında böyle, buradan böyle gideceğim. Gece burada kalacağım, sabah burada kalacağım. O yüzden tecrübe çok önemli bir şey. Bu çobanlıkta da mesela çobanlık yapıyoruz. Şimdi çobanlıkta tecrübe çok önemli. Mesela az önce koyun dökülüyor aşağı, hepsi kaçıyor aşağı. Mesela tecrübesiz birisi olsa tedirgin olur yani, ne yapacağını şaşırır. Diyecek o kanat o tarafa gidecek, bu buraya gidecek, bu buraya gidecek. Ne yaptım? Ben de geldim işte şu alttan geldim, şu alt kanadı böyle döktüğüm gibi koyun komple ota yapıştı, otluyor. İşte tecrübe bambaşka bir şeydir yani. İnsan okuyarak, dinleyerek tabii bazı şeyler edinebilir. Ama birebir yaşayıp birebir tecrübe etmek bambaşka bir şey. Bir sürü var buradan geçiyor. Bizim yaylanın buradan. Ben yanlarına bir uğramak istedim. Bakalım kimler, neciler. Şu ileride koyunları. Gidelim yanına. Belki de tanıdıklardır yani. Zaten bizim ırdırlardan başka bu mor koyun bu dağlarda böyle kimdir ki? Galiba onlar burada oturuyorlar. Bakalım köpekleri beni fark edince nasıl davranacaklar? Onlar şurada çeşme var. Kesin orada oturuyorlar. Köpekler de yanlarındadır. Ben de biraz böyle şu dipten geldim. Gökör bir noktadan geldim. Çubuğum da sağlam bir çubuk değil ama yani de sağ elime alırsam kendimi savunabilirim. Peki sıcaktan köpekler şu anda mayışmış olabilirler. Hani ilk eşek fark etti. Aha, köpeğin biri geri gördü.
Dişi köpek de kızana geliyor değil mi? Bunlar o diğerinde boğarda. Bizim Gökhan da iyi besliyor dişi. Vallahi dişiye bakıyor. Mecbur bakacak da. Bunlar hiç kurt tuttular mı Gökhan? He? Ha. Bunlar tutmalılar, biraz atikler çünkü. Bunlar çizgi tutuyorlar, tavşan tutuyorlar, köpek tutuyorlar. Tutsalar da baş edemezler bunlar. Çünkü bir tane tek büyük var, dişi de zayıf bir dişi. Yani dişi değil. Zaten tutacak olan dişi köpektir, bu dişi de ufak tefek bir şeydir, bu tutamaz. Evet, arkadaşların yanına gittim. Biraz kameradan utanıyorlar. Onlarla biraz sohbet ettik. Arada böyle dağda iyi oluyor. Yani insan birisini gördü mü yanına gidip konuşmak istiyor. Onlar da işte öyle yol gidiyorlar yavaş yavaş. Şimdi bu sene zor bir sonbahar bekliyor bizi. Neden zor bir sonbahar? Çünkü ot durumu fazla iyi değil. Yani koyunların idare etmesi biraz zor. Düştüm ha. Şöyle kötü bir yerden geçiyorum. Hep taşlık maçlık. Şöyle. Bu yıl çobanları zor bir yıl bekliyor. Zor bir sonbahar bekliyor. Koyun sahiplerini de zor bir kış bekliyor. Yani kar geç yağsa bile ot yok. Bu zorluğu bu. Yoksa hava şartları falan filan bunlar hep aşılabilir şeyler. Bakalım bu sene neler yaşıyoruz hep beraber göreceğiz. Bu son 2-2,5 ay sonbaharı da 2 ay en azından, en kötü ihtimal 2 ay dağlardayız. Bakalım bu 2 ayımız nasıl geçiyor hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet arkadaşlar, hala ot durumumuz iyi, yani idare ediyor bizi. Mesela şöyle baktığımızda şu yumak baya bir dayanıyor. Şöyle çok yer var. Allah büyüktür, ne diyelim. Artık idare edeceğiz bu yılda. Bu çiçek belki bu yılın görebileceğimiz son çiçeği. Böyle açmış. Hadi belki yanılıyor bunlar da. Ama tohum açmamış. İçinde tohum yok. Bu yıl görebileceğimiz son çiçekler. Birkaç tane var zaten böyle. Kardelen bunlar işte. Böyle kaynak suları bahardan beri bu akıyor. Evet, suyun tadı da böyle madeni bir tat var. Böyle madeni bir tat var suda. Buradaki yeşillikler de hep sararmış. Üst kısımları hep sararmış. Sonbaharın bütün renkleri hakim. Nasıl ki bir insan kendine ne kadar bakarsa baksın, yaşı geldi mi artık ak düşüyor ya saçlara. Bu toprak da aynı, buradaki otlar da aynı. Ne kadar güneş alsa da, ne kadar
suyunu alsa da zamanı geldiğinde işte alt kısımlar böyle yeşilken bile üst kısımlar böyle sararıyor. Zaman her şey böyle geçip gidiyor. Evet. Buradan arkadaşlar son olarak da videoyu bitirmeden önce İhsan Kahveci abime de selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Allah kolaylıklar versin diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayan, abone olmayan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.